Merhaba arkadaşlar. İslam felsefesi canlı felsefe sözlüğü çalışmalarımızda bugün sizlerle metafizik kavramını analiz etmek istiyorum. Metafizik bildiğiniz üzere Aristoteles'in Metafizik adlı eserinden hareketle ortaya çıkmış bir terim. Fakat Aristoteles bu telif eserine, çalışmasına metafizik kavramını kullanmıyor. Kendisinden daha sonra bu eserle ilgili çalışmalarda metafizik ifadesi öne çıkıyor. Aslında Aristoteles'te ilk felsefe kavramı benimsenen ana unsur arkadaşlar. Peki İslam felsefesinde nasıl ifade ediliyor? Onu da bir söyleyelim. İlmü ma ba'det tabiya, ma fevkat tabiya, ma qablet tabiya, ma dunet tabiya, ma vera'ut tabiya, el felsefetül ula, ilmül ilahi, ilmül rububiyye ifadeleri metafizik kavramının İslam felsefesindeki karşılıkları arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz hep öncesi, sonrası, ötesi ifadeleri ya da ilmül ilahi ile ilahi olanın ilmi şeklindeki tabir, rububiyet ilmiyle Rabbani olanın bilgisi şeklinde kavramsallaşmaların yapıldığını görüyoruz. Metafizik varlığın gerçekliğini ve doğasını araştırıyor arkadaşlar. Yani varlığı varlık olmak bakımından inceleyen ilimdir şeklindeki tarif metafizik açısından açıklayıcı bir tariftir arkadaşlar. Şimdi diğer araştırma alanları yaptığı, incelediği araştırmalarda araştırma konusunu belirli bir yönden incelerken metafizik bütüncül bir sistem olarak, bütüncül olarak meseleye bakarak olayı analiz etmeye çalışır. Mesela biyoloji varlığı canlı olması bakımından incelerken fizik varlığı maddi boyutuyla ve hareket noktasından inceler. Ama metafizik varlığı varlık olmak bakımından incelemesiyle bütüncül bir bakış açısı ortaya koymaya çalışır arkadaşlar. Metafizik en kapsamlı varlık araştırmasıdır diyebiliriz buradan hareketle. Metafizik bir araştırmada varlık, tanrı, beden, zaman, nedensellik, özdeşlik ve ruh gibi kavramları sık sık kullanırız. Daha önce söylemiştim, metafiziği aslında Aristoteles bizim bu metafizik kitabına verdiğimiz anlamda kullanmıyor. İlk felsefe ifadesini kullanmakla birlikte Rodoslu Andronikos Aristoteles'in bu eserine dair yaptığı çalışmasında metafizik ifadesini kullanıyor. Metafizikte zaten dikkat ederseniz metafizik yani fiziğin ötesindeki ilim anlamına gelecek şekilde kullanılmış. Aristoteles metafizikten temel belirleyici bir anlayışı çıkartıyor. Yani bütün sistemi kavrayacak, bütüncül bir şekilde olaylara bakacak bir kurguyu hedefliyor arkadaşlar. Aristoteles bu noktada metafiziğin gayesini, konusunu ve sınırlarını belirlemesi sebebiyle en belirleyici kişidir arkadaşlar. Metafizik de kendi içinde 3 temel alan üzere inceleniyor. Bunlardan birincisi varlığın ne olduğunu araştıran rasyonel bir inceleme tarzı olarak ontoloji yani varlık bilim. İkincisi duyusal alanın dışında kalan Tanrı ve evrenin kaynağına ve nedenine ilişkin açıklamalarda bulunmaya çalışan, bu sorunlarla ilgilenen ilahiyat ya da teoloji disiplini. Üçüncüsü ise bütün araştırmaların temellerinde yer alan ilkeleri, ilk ilkeleri, varlığın ilkelerine dair araştırmalarda bulunan kısım arkadaşlar. Şimdi İslam filozofları da metafizik tabirini dediğim gibi kullanıyorlar ve metafiziği ilimlerde bir araştırma metodu olarak en üst noktaya taşıyorlar. Bu noktadaki en önemli örneğimiz Kindi'dir arkadaşlar. Kindi ilk felsefe risalesi, Felsefetül Ula adlı risalesinde metafiziğin temel alanını, kapsamını belirlemeye çalışır arkadaşlar. İslam felsefesi ve metafizik düşünce ile ilgili yapılan çalışmalara baktığımız zaman da özellikle Platoncu, yeni Platoncu ve Aristoteles'in sistemlerinin çeşitli şekillerde telif edilerek alındığını görüyoruz. Özellikle Meşayi felsefede yeni Platoncu, Aristoculuk diyebileceğimiz sistem varken İbn-i Rüşd'de Aristocu bakış açısı daha hakim bir şekilde yer alır. Sühreverdi ve işraki felsefede ise yeni Eflatuncu ve Eflatuncu sistem öne çıkar. Bu noktada idealar anlayışından hareketle nesneleri kavramsal anlamları üzerinden yüklenen anlamların tikel olarak değerlendirmesi gibi sonuçlara da ulaşılabilir arkadaşlar. Özellikle Meşayi felsefe Aristo'yu anlama noktasında İbn-i Rüşd tarafından da eleştirmiştir. Özellikle metafiziğin konusuyla ilgili İbn Sina tarafından bazı kullanılan ifadeler, yapılan değerlendirmeler İbn Rüşd tarafından cedeli bir tartışma ya da bu konuda metafiziğin alanını daraltmak olarak anlaşıldığı için eleştiri konusu yapılmışlar arkadaşlar. Biz de metafizik kavramını İslam felsefesinde kullanıyoruz.
Ve bugün de ben mesela metafiziğin bittiği yönünde bir takım söylemler var. Fakat şunu söyleyebiliriz. Metafizik dediğimiz zaman insana varlığı bütüncül bir şekilde anlayan, parçacı yaklaşımlardan bütüncül bir sisteme ulaşan bir anlayışı anlarsak bugün insanın içinde bulunduğu problemleri çözümlemede de bize rehberlik edecek bir yöne sahip diyebiliriz. Fakat bu metafizikten kastımız akıl dışı ya da fizikle olan irtibatını anlamlandırmadan kurgulanan bir şey değil. İslam filozoflarının metafizikten kastı fizik ötesine, yani onun ötesindeki şeyleri, ilkeleri tespit ederek anlamaya dönük bir çalışmadır arkadaşlar. Bir de şunu söylemek lazım. Bizim fiziğe dair bilgilerimiz ne kadar artarsa metafizikle ilgili gördüğümüz şeylerin de aslında fiziksel bir tabana ya da temele dayandığında anlamlandırabiliyoruz. Bunun örneğini bugün radyo dalgaları ya da frekanslarıyla ilgili olarak ya da ses frekanslarının algılanması ile olarak söyleyebiliriz. Daha önceki dönemlerde bunlarla ilgili şeyler metafizik olarak ifade edilebilirken bugün bunların fiziksel tabanının, fiziksel zemininin kurgulandığını gözlemleyebiliyoruz. Onun için geleneğimizde metafiziğin nasıl ele alındığını anlarsak bugün de insanımızı anlama ve anlamlandırma noktasında yeni bir süreç ve bütüncül bir bakış açısı, fizik, matematik ve metafizikle ilgili olarak bir sistem ortaya koyma şansına sahip olabiliriz arkadaşlar. Konuyla ilgili sorularınız varsa, önerileriniz varsa onları da alabiliriz. İlginiz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.